Ben biraz romantik başlamak istiyorum. Turgut Uyar'ın çok sevdiğim bir şairin dizeleriyle. Belki de asıl ustalık budur. Her zaman acemi olmayı bilmek. Düşünüyorum da biz büyüyerek çocukluk etmişiz der. Yıllar geçtikçe ister istemez yaş alıyoruz ve büyüyoruz hepimiz. Gençken derdimiz ustalaşmak. İşte de aşkta da. Benim gibi orta yaşlara doğru geldiğinizde ise acemilik günlerinize biraz özlem duymaya başlıyorsunuz. Ne kadar saftık, ne kadar gençtik demeye başlıyorsunuz. Sanıyorum anılarla birlikte endişeler de biriktirmeye başlıyoruz. Ve çocukken çok kolay düşüp kalkıyoruz. Ama büyüdükçe hata yapmaktan korkar oluyoruz. Ne oluyor biz büyürken? Büyüdükçe hayatın bedeli mi ağırlaşıyor? Yoksa biz olması gerektiğinden daha fazla bir bedel mi yüklüyoruz yaşadıklarımıza? Bugün resilience konuşuyoruz aslında. Zorluklarla ve travmalarla baş etmekten, hayatın bedelinden bahsediyoruz. Bundan bahsederken ben size çocuk aklınız nerede saklı diye sormak istiyorum. Bunu biraz konuşmak istiyorum sizlerle. Çocuk ruhumuza geri dönmek istiyorum. Hani küçükken daha öğretmenler, komşular, teyzeler, amcalar tarafından tam olarak bize neyin doğru, neyin yanlış olduğu öğretilmemişken sahip olduğumuz o yaratıcılığa, o cesarete dönmek istiyorum sizinle birlikte. O zaman bir masalla başlayalım. Yüzyıllar öncesinden bir resilience hikayesi aslında bu. La Fontaine'den Meşe ile Sazın öyküsü. Meşe bir gün her zamanki gibi övünüyormuş. Ne kadar güçlü, köklü, cesametli olduğundan bahsediyormuş saza. Ve küçümsüyormuş sazı aslında. Ve masal o ki aniden bir fırtına kopuvermiş. Meşeyi köklerinden söküp atmış. Saz ise eğilmiş, bükülmüş ama bir şekilde ayakta kalmayı başarmış. Kısanın ise hayatın getirdiği fırtınalar karşısında ayakta durabilmek için her zaman dimdik durmak yetmiyor bence. Bazen de eğilip bükülmek, esneyebilmek gerekiyor. Ve hayatın anlamı bir diğer kıssadan ise her zaman güçlü, köklü olmakta yatmıyor. Bazen de tevazu sahibi ve alçak gönüllü olmak gerekiyor. Hayatın anlamı çok büyük bir laf, değil mi? Büyük bir laf, hayatın anlamı. Hepimiz için farklı hayatın anlamı ve sanıyorum yaş aldıkça da değişiyor. Viktor Frankl 1940'lı yıllarda hayatın anlamını, daha doğrusu resilience'ı hayatın anlamını aramak ve bulmak olarak tanımlamış. Viktor Frankl, Avusturyalı bir psikiyatr ve nörolog ve Hitler'in orduları Viyana'ya girdiğinde ailesiyle birlikte kamplara gönderiliyor. Ailesini kaybediyor. O bir şekilde şans eseri de olsa hayatta kalmayı başarıyor. Ve ardından Man's Search for Meaning, bugün hala bestseller olan İnsanın Anlam Arayışı adlı bir kitap yazıyor. Bu kitapta Viktor Frankl kamplarda koğuş arkadaşlarına deneyimli bir psikiyatr olarak nasıl terapi yaparak yardımcı olduğunu ve bu şekilde hayatta bir anlam bulduğunu anlatıyor. Yine kamplarda bir gün eğer sağ kalabilirse eğer yaşadıklarını üniversite sınıflarında burada olduğu gibi anlattığını hayal ediyor ve bu şekilde yaşamda bir anlam buluyor. Kitabında şunu söylüyor Viktor Frankl, insanın yaşama gücü, yaşama tutkusu hazza veya güce olan bağımlılığından gelmez. Yaşamda anlam bulma çabasından gelir diyor. Yaşamda anlam bulabilmek bir sonuç olmaktan çok bir süreç aslında. Ve bu süreçte zorluklarla, değişimlerle, travmalarla nasıl başa çıktığımız belirliyor bulduğumuz anlamı. Tıpkı Frankl'ın hikayesinde olduğu gibi.
Ben bu süreçte, anlam bulma sürecinde, zorluklarla başa çıkma sürecinde bana ve pek çok kişiye yardımcı olmuş bir kılavuzu şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir zorlukla karşılaştığınızda, bir travma yaşadığınızda, endişeye kapıldığınızda adım adım uygulayabileceğiniz bir yol haritası aslında bu. Birinci adım kabullenmek. Yani hayatı son derece gerçekçi ve pragmatik olarak değerlendirip neyi değiştirip neyi değiştiremeyeceğinizi çok iyi ayırt etmek ve değiştiremeyeceğinizi bir şekilde kabullenmeyi bilmek. İkincisi kurban rolünden çıkmak. Bunu ilk etapta hepimiz yapıyoruz tabii zorluklar karşısında ama neden ben, neden şimdi diye sormak yerine ne yapabilirim? Nasıl başa çıkabilirim diye sormak. Yani neden değil, nasıl sorularına odaklanmak ve esnek olabilmek. Yani muhtemel en kötü senaryoya değil veya en iyi senaryoya değil, onun arasında bir yere odaklanabilmek. Muhtemelen ne olur, başka ne olabilir diye sormak kendi kendimize. Böylece esnek düşünebilmek, yaratıcı bazı çözümler üretebilmek. Sorumluluk almak, neyi değiştirebileceğimizi gördükten sonra harekete geçmek. Bu değiştirebileceğimizle ilgili hayatımızın aktif olarak sorumluluğunu almak. Bununla birlikte geleceği planlamak da geliyor bence. Şirketler için yapıyoruz. Ders çalışırken de yapıyoruz. Kendimiz için de yapabiliriz bence. Bir takım stratejiler ortaya koymak, hayatımızı proaktif olarak planlamak ve bu planları harekete geçip uygulamaya başlamak. Çok önemli bir şey daha, yardım istemeyi bilmek. Yani egomuzu ve korunmasızlığımızı bir kenara koyabilmek. Daha doğrusu egomuzu bir kenara koymak, korunmasızlığımızı da açık etmek, vulnerability'yi yaşayabilmek ve doğru adreslerden yardım istemek zor zamanlarda. Gerçekçi iyimserlik. Ben bu maddeyi çok önemsiyorum, üzerinde duruyorum. Çünkü bundan şunu kastediyorum. Polyanlacılık oynamaktan bahsetmiyorum. Ne olursa olsun gülümsemekten, pozitif olmaktan, evet efendim her şey güzel olacak falan demekten bahsetmiyorum. Çünkü o gerçekçi değil. Ama içimizdeki çocuktan biraz ilham almaktan, espri yeteneğinden, biraz hayatla ve kendimizle dalga geçebilmekten ve gerçekçi umutlarımız olmasından bahsediyorum. Türkiye için bugünlerde zor ama yapacağız inşallah. Ve bütün bunların toplamında sizin için değerli olan, önemli olan amacı bulmak, ondan ilham almak ve ona tutunmak. Böylece de hayatınıza bir anlam vermek. Şimdi eminim içinizden şöyle diyorsunuz, ya Şule çok güzel sayıyorsun da bunları sayması kolay, yapması zor. Uygulamaya kim geçirebilir acaba böyle tak tak tak? Haklısınız. İnsanın endişeden cesarete ve gelişime giden yolda yürümesi zorlu bir süreç. Ama ben şuna inanıyorum. Yaşadığımız her zorluk, her travma, her değişim mukavemet pratiği yapmak için bu resilience kılavuzunu bir kez daha uygulamaya çalışmak için ve kendimizi geliştirmek için bir fırsat aslında. Kendi hayatımdan örnek vermem gerekirse, ben 2 kez işten çıkarıldım, 3 kez de kariyer yolumu değiştirdim. 1994 yılında 24 yaşında böyle gelecek vadeden çiçeği burnunda bir haberciyken ekonomik kriz nedeniyle hop kapının önüne konuverdim ATV'de. Esnek olmam gerekti ve reklamcılığı denemeye ikna olmam gerekti. İkna oldum. 94-2004 yılları arasında reklamcılık yaptım. Çok severek yaptım reklamcılığı. İçimdeki çocuğu besledi. 2004 yılında kariyerimin zirvesindeyken, Saatçı'nın genel müdürüyken yine ekonomik şartlar ve biraz da ajans politikaları nedeniyle istifaya davet edildim. Yine esnek düşündüm. Kurban rolünden hızla çıktım, hayatımı planladım. Ama bir şeyi farklı yaptım o zaman. İçimdeki çocuktan cesaret aldım ve risk aldım. Kendi şirketimi kurdum. Marka danışmanlığı yapmaya başladım ve yardım aldım. Yıllar içinde biriktirdiğim ilişkilerden, dostluklardan yardım talep ettim. Şirketimin ilk yıllarında yardım aldım. Ve 2004'e geldiğimizde, 44 yaşına geldiğimde ailede yaşanan hastalıklar, vefatlar ve benim tabii orta yaşa bayağı bir gelmiş olmamdan dolayı hayatı sorguladım. İşimi de sorguladım tabii. Şunu gördüm, sadece stratejiler ve markalar yaratmak beni artık yeterince tatmin etmiyor. İnsana birebir dokunmak,
ve değer katabilmek, değer yaratabilmek istiyorum. Bu da beni resilience konusunda eksper olmaya ve liderlik koçluğuna taşıdı. Bugün bana 48 yılın kıssadan hissesi, Şule senin için nedir diye soracak olursanız, içimdeki çocuğu koruyabilmek, içimdeki saklı çocuk aklıma dönebilmek derim. Endişelerim kadar hayallerimi de besleyebilmek. Benim için ne ise değerli olan o amaç, ondan ilham almak ve o yolda yürümek. Tabii eski bir reklamcı olarak size bir reklam filmiyle veda etmek istiyorum. Afrika'da yaşayan, bazılarınız görmüş olabilir daha önce, Kongo'da yaşayan insanların gerçek hayatlarından bir kesit gösteriyor bize. Çok zor şartlarda yaşıyorlar ama çok resilient insanlar ve içlerindeki çocukla besleniyorlar. İçlerindeki çocuğa tutulmuşlar. İzleyebiliriz birlikte. Ben basıyorum. People of Congo diyor. I'm the captain of my soul. I'm the captain of my faith. Öğlene iyi bir girişle beraber bir ölçüyoruz. Teşekkür ederim.